Henry Ford büyük bir başarı hikayesiydi. Onun bitmek bilmeyen ısrarcılığı, mühendislik zekası ve üretim tekniklerindeki büyük yenilikleri otomotiv endüstrisini kökünden değiştirdi. 100 yıl önce araba sadece varlıklı insanların satın alabileceği lüks bir araçken Henry her sıradan vatandaşın araba sahibi olmasını sağladı. Gelin bu videoda Henry'nin bunu nasıl başardığını öğrenelim. Henry 1863'te Michigan'da doğdu. Ford ailesi orta sınıf bir çiftçi ailesiydi. Henry, babasına çiftlik işlerinde yardım etmek için sıkı çalışıyordu. Ancak çiftlik işlerine karşı hiçbir tutkusu yoktu. Okulu sevmeyen Henry'nin daha çocukluk yıllarında mekaniğe ve teknolojiye karşı büyük ilgi ve merakı vardı. Daha 12 yaşındayken mekanik saatleri parçalarına ayırıp, tamir edip tekrar toplayabiliyordu. 13 yaşındayken Detroit'te bir tren firmasına yaptıkları okul gezisinde ilk defa buhar makinesi gören Henry'nin mekaniğe karşı olan ilgisi saplantıya dönüştü. Hemen buharla çalışan motorun ulaşımda kullanılabilecek büyük potansiyelini fark etti. Motor atların yerini alabilirdi. O andan sonra otomobil konusunda saplantılı hale gelecekti. Bu geziden kısa bir süre sonra Henry'nin annesi ani bir şekilde hayatını kaybetti. Henry için bir yıkımdı. Annesinin anılarıyla dolu bu çiftlikten uzaklaşmak isteyen Henry bu fırsatı 3 yıl sonra bulabildi. Kasabayı terk edip endüstrinin hızla geliştiği ve her genç mekanikçinin kolayca iş bulabildiği Detroit'e gitti ve makine parçaları üreten bir atölyede çırak olarak işe başladı. Boş zamanlarının tümünü mekanik deneyler yaparak geçiriyordu. 1882'de 19 yaşındayken Henry, babasına yardım etmek için aile çiftliğine geri döndü. Hala çiftlik işlerinden nefret ediyordu. Ancak buharlı makineler tarımda kullanılmaya çoktan başlanmıştı ve Henry, çiftlikteki makinelerle uğraşmaktan büyük keyif alıyordu. Kısa sürede onların nasıl çalıştığını ve nasıl tamir edileceğini öğrendi. 1895 yılında Henry'nin bir İngiliz dergisinde içten yanmalı motoru öğrenme şansı oldu. Motor, Alman mühendis Nikolaus Otto tarafından geliştirilmişti. Henry ancak 1889 yılında bu motorla çalışma fırsatı buldu ve hemen onun avantajlarını görebildi. Bu motor, buharlı motorlardaki gibi ağır kazanları ve suya sahip olmadığı için oldukça hafif ve verimliydi. Ayrıca buharla çalışan motorlarda suyu ısıtmak ve yeterli buhar üretmek için 30 dakikalık bir zamana ihtiyaç duyulurken içten yanmalı motor hemen çalışabiliyordu. Bu icat Henry'nin aşık olduğu bir icattı. Henry, motorun bütün parçalarını analiz etti. Ancak tam olarak anlayamadığı bir kısım vardı. Motorun içindeki patlama bir elektrik kıvılcımıyla sağlanıyordu. Henry'nin buhar makineleri ve mekanikle ilgili çok geniş tecrübesi olmasına rağmen elektrikle ilgili hemen hemen hiç tecrübesi yoktu. Bu gizli bilgiyi elde etmek isteyen Henry, ailesiyle birlikte tekrar Detroit'e taşındı ve Edison Elektrik Şirketi'nde çalışmaya başladı. Şirket, Detroit'te binlerce eve elektrik üretmek için buharlı makineleri kullanıyordu. Buharlı makineleri çok iyi bilen Henry, şirket için çok iyi bir çalışan demekti. Motorlar bozulduğu zaman onları tamir ediyordu. 2 yıl sonra 31 yaşında şirkette şef mühendisliğine terfi etti. Boş zamanlarının tümünde kendi içten yanmalı motorunu üretmek üzerine çalışıyordu. 3 yıl boyunca kendi atölyesinde yaptığı sayısız deneme ve yoğun bir çalışma sonucu ilk aracını üretmeyi başardı. Araca Quadricycle adını verdi. Araç basit bir gövde, etanol ile çalışan bir motor ve 4 bisiklet tekerleğinden oluşuyordu. 2 vitesten oluşan bir dişli kutusu vardı, geri vites ve fren sistemi yoktu. En önemlisi araçta soğutma sistemi yoktu ve ısınma büyük bir problemdi. Henry prototipi Thomas Edison'ın da dahil olduğu Edison şirketi yöneticilerine tanıttı. Edison icattan etkilenmişti. Onun cesaretlendirmesiyle ilk yılda Henry sayısız geliştirme yaptı. En dikkat çekeni bir soğutma sistemi eklemesi oldu. Henry'nin daha yeni ve daha geliştirilmiş Quadricycle'ı Detroit'li yatırımcıların dikkatini çekti. Onlardan biri olan William Murphy, Henry'nin Edison şirketinden istifa edip kendi şirketini kurması için genç mucide yatırım yaptı.
1899'da 150 bin dolar sermaye ile Henry, Detroit otomobil şirketini kurdu. Yatırımcılar onun neler yapabileceğini görmek için meraklı ve sabırsızdı. Planı zekiceydi. Detroit'te endüstriyi çok iyi tanıyan Henry, endüstride kullanılabilecek araçlar üretecekti. Bir üretim hattı kurdu ve 100 işçi işe aldı. Taşıma vagonu adını verdiği atsız bir at arabası görünümünde bir araba üretti. Araç yüksek ve ağırdı. Ateşleme ve karbüratör sorunları vardı. Maliyeti oldukça yüksekti. Yüksek sayıda karmaşık yapıları üretmek Henry'nin düşündüğünden çok daha zordu. Arabanın çoğu parçası büyük oranda tedarikçi firmalar tarafından üretiliyordu ve teslimattaki gecikmelerde üretimi durdurmaktan başka çare kalmıyordu. İlk aracı üretmek 6 ay aldı ve ilk yılda 20'den fazla üretilemedi. Yatırımcılar Henry'nin üretim bandını hızlandıramamasından sıkılmışlardı ve onun şirketten ayrılması yönünde oy kullandılar. Hisselerin sadece %15'ine sahip olan Henry'nin şirketten ayrılmaktan başka çaresi yoktu. Henry vazgeçmeyip istediği yolda ilerlemeye devam edecekti. Bu kez vizyonunu değiştirip iş dünyasına pahalı arabalar üretmek yerine en büyük hayali olan sıradan insanlar için ucuz bir araba üretecekti. Çalışmaya başlayan Henry, motor ve tasarım problemlerini çözüp her şeyi mükemmel yapmak için sayısız deneme yaptı. Yaptığı 20 tasarım arasından bir tasarımda karar kıldı. Araca Model A ismini verdi. Henry 1904 yılında kendi şirketini kurmaya hazırdı. Yatırımcıların da desteğiyle Ford Motor şirketini kurdu. Birkaç hafta içinde şirket ilk aracını üretim bandından çıkardı. 2 koltuklu 8 beygirlik bir arabaydı. Birkaç ayda bir Ford Motor şirketi farklı modeller çıkarmaya başladı. Model K ağır ve pahalı iken Model N hafif ve ucuzdu. Henry bu defa üretimi hızlandıracak büyük adımlar attı. Başarısız olan ilk şirketinde tedarik zincirinin önemini anlamıştı. 1905 yılında ikinci şirketi olan Ford Manufacturing Company'yi kurdu ve burada motor ve şanzıman üretmeye başladı. Şirket 2 yıldan kısa bir sürede günde 25 araç üretebilir hale geldi ve bu süreç boyunca 1000 araç sattı. 1906 yılında Ford, Amerika'daki en büyük araba üreticisi olmayı başarmıştı. Ancak Henry sonuçtan tatmin değildi. O en büyük hayalini gerçekleştirip sadece zengin insanların değil, her sıradan vatandaşın satın alabileceği ucuz bir otomobil üretmek istiyordu. Bunun yollarını düşünmeye başladı. Eğer kısa sürede çok fazla araç üretmeyi başarabilirse maliyetleri düşürebilir ve pazara ucuz bir otomobil çıkarabilirdi. Henry, Chicago'daki bir mezbahayı ziyaret ettiğinde büyük bir fikir kafasında yeşerdi. Mezbahada hayvan karkasları hareketli bir zincir hattında ilerliyordu ve her kasap karkas üzerinde sürekli aynı işlemi yapıyordu. Henry bu hareketli sistemin tersini otomobil montaj hattında kullanabileceğini fark etti. Ekim 1908'de 2 yıllık geliştirmelerden sonra Ford, alfabeden isimlendirdiği son aracını tanıttı. Model T. 4 silindirli bir motora sahip 20 beygirlik bir araçtı. Aktarma organları büyük oranda geliştirilmişti. Dahice tasarlanmış manyetik jeneratörler sayesinde güçlü bir ateşleme sistemine sahipti. Üstü açık ve kapalı modelleri mevcuttu. Tek renk seçeneği sunuyordu. Başta yeşil, sonra siyah. Model T, pazardaki kullanımı en kolay arabaydı ve tamir etmesi ucuzdu. Model T ile birlikte Henry, uzun çalışmalar sonucu otomotiv endüstrisinde devrim yapacak olan tarihteki ilk hareketli montaj hattını kurdu. Kurdukları konveyör hattıyla arabalar sürekli olarak bir istasyondan diğer istasyona hareket ediyordu. Birçok işçinin tek bir araba üzerinde çalışmasının yerine her işçi her araba için tek bir görevi yerine getiriyordu. Bu büyük yenilik sayesinde bir arabanın üretim süresi 12 saatten 1 saat 33 dakikaya düşecekti. Bu sayede maliyetleri ciddi oranda azaltmayı başarabilen Ford, o yıllarda ortalama bir Amerikan arabasının fiyatı 2000 dolardan fazlayken Henry Model T'yi 850 dolardan satışa çıkardı. Üretim ve montaj hattı geliştikçe Henry en büyük hayalini gerçekleştirdi ve günde 1000 araç üretmeye başladı.
8 yıl içinde Model T'nin fiyatı $350 kadar düşecekti. Bu çok ekonomik fiyatlar sayesinde araba sahibi olmayı hayal bile edemeyen insanlar dahi araba sahibi olmaya başlamıştı. 1914 yılına geldiğimizde Ford, otomobil pazarında çok güçlü bir liderdi ve Amerika'daki her iki arabadan biri Model T idi. Şirket, hareketli montaj hattı sayesinde üretimde hızı ve verimliliğini arttırarak bu başarıyı yakalamıştı. Ancak bunu yapmak başlarda büyük soruna yol açmıştı. İşçi krizine. İşçiler alışık olmadıkları üretim teknikleri ve çalışma yöntemleri nedeniyle birkaç gün içinde işi bırakıyorlardı. İşçiler artık zanaatkar olmaktan çıkmış, bütün gün aynı alanda ayakta durarak aynı işi tekrar yapmaya başlamıştı. Duygusal yönden zayıfladıklarını ve mekanikleşmeye başladıklarını düşünüyorlardı. İşçiler yeni montaj hattını çok yabancı, monoton ve fiziksel olarak yorucu bulmuştu. Kitleler halinde işten ayrılıyorlardı. Ford, büyük bir işçi krizinin ortasındaydı. Henry, şirketin geleceğini kurtarmak için kimsenin tahmin edemeyeceği cesur bir adım attı. Yöneticileriyle gizli bir toplantı düzenledi. O dönemde bir işçinin günlük ücreti $2 iken Henry, işçilerin günlük ücretini $5 çıkardı. Çalışma saatini 9 saatten 8 saate düşürdü. Diğer otomobil üreticileri Henry'nin yaptıkları karşısında şaşkına dönmüştü. Bu yüksek işçi ücretlerinin endüstriyi yok edeceğini düşünürken bunun endüstri tarihinde yapılmış en aptalca şey olduğunu söylüyorlardı. Ancak yanıldıklarını göreceklerdi. Gazeteye verdiği işçi ilanında günlük ücreti $5 olarak açıklayan Ford şirketinin kapısına ertesi sabah 10.000 insan işe başvurmak için gelmişti. Henry'nin yaklaşımı hem işçi krizini çözmüş hem de daha yüksek işçi ücretinin ülke genelinde bir hassasiyete dönüşmesini sağlamıştı. Ford'un ardından birçok şirket işçi ücretlerini arttırdı. Henry bir kez daha insanların hayatında büyük bir değişikliğe sebep olmuştu. Ford'un büyük başarısı devam ederken bu başarı sadece Amerika ile sınırlı kalmayacaktı. 1920'lerin ortasından sonra Ford 6 kıtaya ihracat yapmaya başladı. Model T satışları 1920'lerin başlarına kadar her geçen yıl güçlenmeye devam etti. Ancak Henry'nin sadece siyah renkte Model T üretme ısrarı satışların ciddi oranda azalmasına neden olacaktı. Henry, üretim hızı konusunda takıntılıydı ve siyah renk daha hızlı kuruduğu için 20 yıl boyunca Model T sadece siyah renkte üretildi. Otomobiller yaygınlaştıkça tüketiciler farklı modellerde, farklı renklerde arabalar satın almak istiyordu. Tüketicilerin beklentileri Henry'nin umrunda değildi. Hatta bu konu hakkında soru soran bir gazeteciye tüketiciler istediği renk arabaya sahip olabilir, rengi siyah olduğu sürece diye alaylı bir yanıt verecekti. Ancak bu takıntı satışlara büyük zarar verecekti. 1920'lerin ortasında Model T satışları hızla düşmeye başladı. Bu sonucu gören ve yöneticilerin ısrarlarına dayanamayan Henry, yeni model ve farklı renklerde araba üretmeye izin verdi. 1927 yılında Model T üretimi tamamen durduruldu. O yıla kadar 16 milyondan fazla Model T satılmıştı. 1969 yılına kadar dünyada en çok satılan model olma unvanını elinde tutacaktı. 1932 yılında dünyadaki her 3 arabadan biri Model T idi. Bu başarılardan sonra 1920'lerin sonlarında Henry, Ford'un başkanlığını oğlu Edsel Ford'a devretti. Ancak arka planda büyük kararları kendisi veriyordu. Edsel 49 yaşında mide kanserinden hayatını kaybettiğinde Henry 80'lerindeydi. Başkanlığı torunu olan Henry Ford'a devretti. Son yıllarını çiftlikte geçiren Henry, 1947'de doğduğu şehirde hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan onun tabutunu görmek için cenaze akın etti. Henry Ford, her seviyedeki vatandaşın araba sahibi olmasını sağladı. Geliştirdiği hareketli montaj hattı sayesinde endüstri tarihinde bir devrim yaptı. Onun yöntemleri ve üretim teknikleri 100 yıl geçmesine rağmen otomotiv endüstrisinde hala kullanılmaktadır. Yaptıkları ve başardıklarıyla Henry Ford, döneminin ve tarihin en başarılı insanlarından biri oldu.